Şimdi arkadaşlar bugün çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu üzerine konuşacağız sizlerle. İlaç kullanımı. Kanaryalarda inanılmaz lüzumsuz ve gereksiz ilaç kullanımı konusu var. Bu YouTube videoları çekmeye başladığımda çok kişiden çok geri dönüşler aldığım için insanların bu konuda nasıl davrandığını anladım. İnanın aslında çoğu kuş maalesef hastalıktan değil yanlış ilaç kullanımından ölüyor. Bu çok üzücü bir durum. Aslında daha önce çekmiş olduğum videolarda Kanaryalarda ilaç kullanımına yönelik kendi düşüncelerimi söylemiştim. Gerekmedikçe ilaç kullanılmaması gerektiğini söylemiştim. Kürk konusuna ne kadar karşı olduğumu anlatmıştım. Sebeplerini o önceki çektiğim videolarda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ama bu ilaç konusunun gereksiz ya da mantıksız ilaç kullanımı konusunun da altını çizmek lazım. Şöyle durumlar oluyor. Şimdi kuşta bir rahatsızlık oluyor. Belki hafif bir rahatsızlık, belki basit bir sindirim sorunu oluyor. Arkadaşlar hemen etkili bir antibiyotik geçiyorlar. 5 gün ya da 7 gün. Baytril veriyorlar. Bakıyorlar kuşta bir gelişme yok. 3-4 gün daha bekleyip bu sefer başka birinin tavsiyesiyle atıyorum Boycox veriyorlar. 5-6 gün daha geçiyor. Bakıyorlar hiçbir gelişme yok. Hatta gerileme var. Hop bir başka antibiyotik daha giriyorlar. Zaten kuşun hani öleceği yoksa da bu 2-3 tane antibiyotiği peşi sıra vermeyle biz o kuşun bağırsak florasını tamamen yok edip hiçbir şey yediği, hiçbir şeyden faydalanmamasını sağlayıp zaten kuşu bir uçurumdan aşağı yuvarlıyoruz. Bu çok sakıncalı arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayın. Ya hemen kendinizle mukayese edin. Doktora gittin. Doktor sana sende şu olabilir deyip işte penisilin grubu antibiyotik ver. Olmadı bir hafta sonra başka bir grup antibiyotik. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey inanın kendinize uygulayın. Siz de zayıflarsınız. Bağırsak floranız yok olur. Sindirim sisteminiz bozulur. Ciddi bir şekilde sarsılırsınız. Kuşlar ki çok daha narin hayvanlar. Dolayısıyla ilaç kullanırken kılı kırk yaracağız arkadaşlar. Öyle kafamıza göre, herkesin her dediğine göre ilaç kullanmayacağız. Önce kuşun hastalığından emin olacağız. Gerçekten bir ilaç kullanımı ihtiyacı varsa o takdirde ilaç kullanacağız. Yoksa kesinlikle kullanmayacağız. Şimdi konuyu aslında biraz daha açayım isterseniz. Bu hastalık konusunda insanların kafası çok karışıyor, çok panikliyorlar. Ya arkadaşlar eğer bizim kümesimizde bir virüs yoksa çok panik edilecek bir durum yoktur. Virüs gerçekten öldürücü bir şeydir yalnız. Hele ki kümesimizin bağışıklık sistemi küçük zayıfsa, doğru bakılan, doğru idare edilen bir kümes değilse, kuşlar çok narinlerse, dolayısıyla bağışıklık sistemi zayıf olduğu için o kümese virüs geldiği zaman bir hafta, 10 günde, 15 günde, maksimum bir ayda tüm kümesi telef eder. Allah korusun kimseye yaşatmasın. O yüzden virüs konusu ayrı. Bunun için de dikkat edeceğiz. Ama bir hastalık yaşıyorsak ki bu hastalıklar o zaman virüs değilse bakteri ve mantar kökenli hastalıklardır. Zaten bu bakteri ve mantarlar aslında kuşumuzun bağırsak florasında hep var. Ama çok azınlık oluyorlar ve bir hastalık olarak ortaya çıkmıyorlar. Ne zaman ki o zararlı bakteri ve mantarlar bağırsak florasında çoğalıyor, faydalılardan daha çok çoğalıyor, kuşa zarar vermeye başlıyor ve hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakteri ve mantar kökenli de kuşlarda görülen genel olarak 3-5 tane hastalık var. İşte salmonella var, trikomonas var, işte koksidioz var, ne bileyim E. coli var. Buna benzer 3-5 tane yani 5'i geçmez bu kadar ve bunların kombin olarak kuşta görülen halleri var. Yani bir taraftan trikomonas var, bir taraftan koksidioz var. Ve bunlara karşı kullanabileceğimiz de zaten antibiyotikler belli. Öncelikle kuşumuz hasta olduğu zaman iyicene bunu etüt edeceğiz. Dışkısına bakacağız, karın rengine bakacağız. İştah en önemli konu. Eğer kuşun iştahı yerindeyse, hareketliyse kesinlikle o kuşa bir kere antibiyotik vesaire girmeyin arkadaşlar. O kuş zaten hani bağışıklık sistemi bir şey yaşasa bile, bir sorun yaşıyor olsa bile zaten bağışıklık sistemi güçlü olduğu için zaten iştahı oluyor, hareketli oluyor falan. Ona ufak tefek takviyelerle belki atlatabilirsiniz. O yüzden ilaç kullanırken kılı kırk yaracağız. Mutlaka gerekli olduğu durumlarda antibiyotik kullanacağız. Çünkü bir antibiyotik kullandığımız zaman kuşun bağırsak florası hafif zarar görmüşken ya da sindirim sisteminde ufak tefek problemler varken biz bir antibiyotik kullanıyoruz. Aynı tuvaletteki sifonu çekmiş gibi tüm o bağırsaktaki bütün faydalı, zararlı bütün bakterileri yok ediyoruz. Kuş zaten bir sarsılıyor.
Ondan sonra peşi sıra bir antibiyotik daha kullanıyoruz. Bir antibiyotik daha kullanıyoruz. Kuş bir ay boyunca zaten iştah kapanıyor ve yediği hiçbir şeyden de faydalanamamaya başlıyor. Zaten ölme noktasına geliyor. O yüzden antibiyotik araları da çok önemli. Mesela bir antibiyotik kullandık. Etkili bir mantar geçmedi. Aynı antibiyotiği bir daha kullanmam gerekir. O zaman en az bir 20 gün ara vermemiz lazım. Kuş biraz toparlansın, tekrar verelim. Yani bu konular önemli. Çoğu zaman bu bakteri ya da mantar kuşu öldürmüyor. Bu yanlış ilaç kullanımı kuşu öldürüyor. Bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir konu. Bunu soran arkadaşlara hep böyle WhatsApp'ta orada burada detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Videosunu da çekmek istedim. İlaç kullanırken kılı kırk yaracağız. Kesinlikle emin olduğumuz hastalıklara karşı gerekli olan antibiyotiği kullanacağız. Asla kulaktan dolma bilgilerle, afaki bilgilerle antibiyotik girmeyeceğiz arkadaşlar. Antibiyotik en son çare. Nasıl ki bir sağlık ocağına gittiğinde artık günümüzde insanlar için de bu. İnsanlar için de öyleydi. Hani her şey gelişiyor, ilerliyor. İşte bunların sebepleri, sonuçları daha çok ortaya çıkıyor. Günümüzde de bir sağlık ocağına gittiğinizde aile doktorunuz size antibiyotik verirken kılı kırk yarıyor. Gerçekten gerekiyorsa veriyor. Neden? Sebeplerini az önce detaylı bir şekilde anlattım. Bu konu çok 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 önemli. Gereksiz yere asla ilaç kullanmayın. Hastalık teşhislerine yönelik zaten videolar çekmiştim. Trikomonas nasıl ortaya çıkar, koksidioz nasıl ortaya çıkar. O seride birkaç hastalık kaldı galiba. Onlara da bu süreçte videolar çekeceğim. Mesela Salmonella'ya yönelik bir video çekmemiştim. Onları çekeceğim. O hastalık bilinen belli başlı 5-6 bu bakteri mantar kökenli hastalıklara yönelik de videolar çekeceğim. O zaman o hastalığı yakalayıp kesinlikle emin olup ona göre antibiyotik kullanacağız sadece. Kuşumuzu da büyük ihtimalle kurtaracağız. Bakteri ve mantar zaten doğru hareket edersek kuşu öldürmez. Bu kadar basit arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bu arada bu seneki video çekimlerinde benim yardımcım en küçük oğlum Hasan Emre. Daha önceki çektiğim videolarda küçüktü, şimdi bayağı büyüdü. Bu sene 4'e gidecek Allah kısmet ederse. Gel istersen Hasan Emre sen de bizim camiaya bir el salla. Onlar da bizim ailemizin bu gelişimine tanıklık etsinler. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.